Selamlar tekrar. Sevgili arkadaşlar, Adrenalin Visioner 3D pulse dedektörün 70x70 altıgen şeklinde mi oluyor? 2, 4, 6, 8 sekizgen uçurtma başlığıyla toprak altı testlerini yapacağız inşallah. Şimdi test edeceğimiz materyalleri size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu bizim 7 cm çapındaki bileziğimiz, devamlı test yaptığımız içecek kutusu 500 milimlik. Bunları bir çaplardan göstermek istiyorum ama dur bakalım. 17 cm 17 cm bir hamam tası düşünün. Hamam tası daha büyük. Bu 17 cm. Bunu da çapı tek elinden göstermeye çalışayım. Ne kadarmış? 27 cm 27 cm çapı, 27 cm çapı, 17 cm çapı, 500 milimlik içecek kutusu ve altın bilezik. Bunları test edeceğiz ceplerimizde. Bilindiği gibi şimdi bu başlığın çapını da bir gösterelim. Efendim 70'e tekabül ediyor. Tam ortasına, yok orada değil. Tamam, tam ortasına tut böyle. O tam tut öyle orta. Tamam. Tamam. 70 tam 70'e 70 şeklinde oluyor. Bu tarafa 70'i biraz geçiyor. Böyle bu şekilde tuttuğumuzda. Evet. Yani ortalama bu 70'e 70 yuvarlak bir bobin. Bu şekilde. Şimdi cihazı açacağım. Arkadaşlar. O parçaları sen aşağı doğru al. Elimize göre ayarlayabiliriz. Bu şekilde. İyi. Benim şeyime göre iyi. Şu anda. Cihazımı açacağım. Bobin havada arkadaşlar, cihazı açıyorum. Fabrika ayarları Sense 5, Gain 2, gene de Ground yani 2. Mod 1'de açılır. GB tuşumuza bas bırak yaptığımız zaman şu anda toprağın tepkimesini görmekteyiz. Evet. Bu tepkime ile toprak balans ayarımızı yaparak çalışabilirim. GB tuşumu basılı tuttum. Şu anda threshold, arka plan sesi bu şekilde duyuluyor. Biraz böyle cihazımızın açtığımız zaman biraz etrafımızdaki toprakla biraz üzerine gezdiğimizde ben cihazın tamamen stabil çalışmasını istiyorum şu anda. Onlar boş olsun lütfen. Cepler boş değil mi? Aynen boş. Bu 220 santim derinlikteki cebimiz. 170, 130, 105, 80 ve 55 cm. Tamam. Şimdi burada 55 santimlik cebimize şey bırakır mısın? Altın bileziği sadece göster. Kutudan çıkar. Kutudan çıkar. Tamam. Kutuyu bir göster, sadece kuru kutuyu. Kutu boş olduğuna dair. Evet. Kutuyu bir göster. Kutuyu cihaza göster. Cihaza göster, bir şey çekiyor mu? Tamam. İçine cihazı eşiği bırak. Tamam.
çek al. Bu 55, havada da hala 10 santimde yaklaşık tutuyorum. Kafanı kapat, kafanı kapat artık bunu. Yani ses duyuluyor mu? Rahat ses falan bir şey var mı? Yok değil mi? Bırakalım. Çok net. 55 santim. Doğru mu? Çekip alalım. Anladım. Gördüğünüz gibi burada da hiçbir şey yok. İkinci 80 santimlik cebe bırakıyoruz. Çok net. Evet abi. Arkadaşlar 80 santimde çekebilirsin. Bir daha bırakalım lütfen. Bakın arkadaşlar, sesi görüyor musun? Net alıyor. Hedefimize geldik. Çekip alabiliriz. 105'liğin üzerine bir geçeyim ilk önce. 105 santime bırak. Alır mı almaz mı? Bakalım onu. Çok sınır noktada olduğunu söyleyebilirim. O nedenle ben bunu, bakın arkadaşlar, threshold'un arka plan sesi burada bize bir cimcik atıyor. Bakın şimdi 105 santim bu. Algılaması net. Yakınlaşabilir misin Ruat? Bu 105 santim net çekebilir misin? Çıktım değil mi? Çekebilir misin onu tekrar oradan? O bileziği çekebilir misin Fırat? Bakın ses kesildi. Bırakayım Bak, mı? bir bırakalım. Maşallah diyoruz. Evet abi. Sınır noktada güzel kullanılırsa 105 santim derinlikte çekebilirsin. Buyurun. 105 santimde cihazımız neyi görmüştür? Bir altın bileziği gördü. 105 santim. Onu bir tarafa bırakalım. Fırat'cığım onu bir tarafa bırakalım. Şimdi 500 milimlik burada. 500 milimlik ikinci cebe 80 santime direkt bırak. 80 santimde çok güçlü alıyor arkadaşlar. Alalım onu. Aha. Şimdi 105'e bırakalım. Gözüküyor mu? Çok bariz ve net alıyor değil mi? Evet. Alalım. Şimdi 130 santime bırakalım. Ama ben Fırat'cığım, sen onu çek geri al, ben üzerine geçip sonra. Tamam. Var mı bir şey? Evet. Arkadaşlar bobinimizi zaten bu seviyelerde taşımamız, hızımız böyle yavaş olmalı. Bu durgun modda çalışan bir dedektör. Bırakalım şimdi. Bakın arkadaşlar. 105 santimden sonra 130 geliyordu. İşten aldın mı? Alabilir misin onu? Tık var mı? Yok. Çok güzel bir stabil video çekmeye gayret ediyorum arkadaşlar. Çünkü stabillikten geçen videolarımızdan arkadaşlar çok agresif kullandığımızı söylemişlerdi. Buna istinaden çok stabil çalışabilecek şekilde video çekmeye çalışıyorum. Bir daha 130'a bırakalım. Şüpheye yer var. Onu alalım. Onu da alalım. Tamam. Şimdi 170'te alacağını zannetmiyorum ama sen yine 170'e bırak. Bak 170 üzerine Bırakayım. geçtim. Bırakayım. Yok. Sınır noktada bir cızıltı falan yapıyor ama aldığı yoktur. 130 santim net olarak diyebiliriz. Şimdi 17 santimli Fırat'cığım onu bırak. 17 santimlik kameraya göster onu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yönünü göster. Diğer tarafa olur mu? Heh. 17 ceme. Şimdi 3. 105'ten direktmen başla istersen. Çünkü iş diğerini
çekip alabilir misin? Net görülüyor mu? Bir daha bırakalım. Çekelim. Bu 105'ti. Ben 130'un üzerindeyim. Tamam. Bırak. Alıyor. Net alıyor. Alabilirsin. Threshold sesi bak gitti arkadaşlar. Dikkat ederseniz bobini sallayarak yani arama pozisyonda videoları çekiyorum. Çünkü bir bobini sabit bıraktığımızda bazen cihazın derinliklerini fazla gösterebilme durumları söz konusu olduğundan dolayı bilinçli bir şekilde bobinimizi hareketli yani kullanır vaziyette şey yapıyoruz. Bir daha bırakabilir miyiz bunu? Çekebilir miyiz? Görüldüğü gibi 130'da bunu da aldı. Bu 170'e bir deneme yapalım ama 17 santim çapındaki üzerine geçtim. Bırak. Bu da aynı. Alıyor ama Tam ses al. 160'ta net alacak ama 170'te zayıf biraz alıyor. Kurtulduk, tamam. Bir daha üzerinden geçeyim mi? Evet. Arkadaşlar sınırda alıyor. Bakın burada yok. Bilmem threshold sesini duyabiliyor musunuz bilmem ama burada net ama sınır seviyededir. Geçtim buradan. Yok. Geldim buraya. 170 santimdeki 17 cm çapındaki tabağı aldı. Ama sınır seviyede güçlü sinyalle alınmamış olduğunu söyleyeyim. 160'da daha iyi alabilir. Çekip alabilir misin? Tamam. Bakın tamamen bobin güçlü bir şey gönderdiği için. Şimdi sen bize 27 cm çapındaki tepsi getir bakalım buraya. Bunu direktmen 105'ten başlayalım arkadaşlar. Bu çok güçlü alıyor. Bak. Abo. Maşallah onu alalım. Tamamen alalım. Arkadaşlar çok güçlü makine olduğu için yandan da kapmalar söz konusu olabiliyor. Onun için tepsi iyicene uzaklaştırılmasını söyledim. 130'a bir bırakalım. Ben üzerine geçeyim pardon. Bakın arkadaşlar 130'un üzerine bobini sallıyorum. Sen bırakabilirsin Fırat'cığım. Net. Çok net, bariz bir şekilde alıyor. Evet onu 170'e koyalım. Şu an seri bir şekilde güzel gidiyoruz. Üzerinden geçtik. Dikkat ediyorsanız abo. Bakın efendim. Alabilir misin? Bir daha bırakabilir miyiz? Bakın arkadaşlar bobin sabit. Bir daha çekebilir misin? Görüldüğü gibi hiçbir şey yapmıyorum bak. Bobini hareket ettim. Bak bobini bıraktım. Sabit. Bırak. Arkadaşlar 170 cm'de net bir sinyalle. Şu anda gene de modu devrede. 2. Bunu çekebilir misin? Odakla Ruat bana tek değil. Bırak o şimdi. Evet. Onu çekip alalım. Şimdi çekip alalım onu. Tamam. Stabilliğimiz çok net. Böyle o kadar stabil. Cihazın çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Farkında bile değilsin. Ama hatta şu an test yapıyorum. Fabrikanın ayarlarından arkadaşlar. En düşük modlarda şu anda testleri yapıyorum. Sense ayarımız 5. Gain 5. Gene de 2. Mod 1. Açılış modu. Bir bunu 220'ye bırakabilir miyiz? Acaba alır mı? Evet arkadaşlar.
220'de bunu sens ayarlarını arttırırsam alacaktır. 2.10'da rahat alır bizim. Alır ama 170'te çok bariz ve net bir şekilde alıyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi sens ayarlarını arttırırsam bu makine yani bunu 220'de de alacağını eminim yani. Çekebilirsin orada. Çünkü çok zayıf alıyor. Sınır seviyede alıyor. Bunu parazit olarak zannedeceksiniz. Sınır seviyede aldığı için ben onları saymıyorum. Standart değerlerde kullandım. 170 santime kadar böyle arkadaşlar. Şimdi üst tarafta da görüldüğü gibi hem derinlikleri, ceplerimizin derinlikleri, bobinimizin çapı, Visioner'in toprak balans ayarı yaparken hangi seviyelerde nasıl yaptığımızı siz değerli izleyicilerimize sunmaya gayret ettik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ediyorum.